Şimdi bir yandan da bu yetki verilir verilmez yetkinin kullanıldığına dair bir iddia vardı. Ona bakalım. ABD yapımı balistik füzelerle Rusya hedef alındı. Açıklama Rus Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Doğruladı bunu. 6 füzeden 5'inin düşürüldüğünü söyledi Rus Savunma Bakanlığı. Bir füze ise hasar alarak askeri tesis bölgesine düştü dedi. Can kaybı bu sefer yok. Önümüzdeki saldırılara bakacağız diyor Rusya. Ukrayna'daki savaşta tansiyon zirve yaptı. Ukrayna Rus topraklarını ilk kez NATO silahlarıyla vurdu. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Ukrayna sınırdaki Biryansk bölgesine ABD yapımı uzun menzilli balistik füzelerle saldırdı. Ateşlenen 6 füzeden 5'inin S-400 hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü, hasar alan son füzenin de bir askeri tesisin bulunduğu alana düştüğü belirtildi. Füzenin düştüğü noktada yangın çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden olmadı. ABD merkezli Bloomberg kanalı Rusya'nın açıklamasından saatler önce Ukrayna'nın Rusya'da bir askeri tesise ATACMS füzeleriyle saldırdığını ileri sürmüştü. Rusya'nın Ukrayna saldırısına vereceği tepki endişe yaratıyor. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni nükleer doktrinini imzalayarak resmen yürürlüğe soktu. O doktrin kapsamında Rusya'nın nükleer silah kullanım koşulları genişledi. Buna göre Ukrayna gibi nükleer silahı olmayan bir ülke, ABD gibi nükleer güce sahip bir ülkeyle ittifak yapıp Rusya'ya saldırırsa, Rusya bunu ortak saldırı olarak değerlendirecek ve cevap olarak nükleer silah kullanabilecek. Moskova son gelişmeyle birlikte ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu savunuyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika yangına körükle gidiyor dedi. Uzun menzilli saldırı izninin ABD'nin savaşa doğrudan katıldığı anlamına geleceğini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise itiraz ederek bu iznin ABD'nin savaşa katılması anlamına gelmediğini ileri sürmüştü. Peki Ukrayna'daki savaşı müzakere yoluyla bitirmek isteyen Donald Trump, Amerikan silahlarıyla Rusya'nın vurulmasına izin verilmesi hakkında ne düşünüyor? Beyaz Saray'a geri dönmek için gün sayan Trump'tan henüz açıklama gelmedi. Trump'ın güvenlik danışmanı olarak seçtiği Mike Waltz ise Biden'ı eleştirdi. Waltz, bu karar gerilim merdiveninde bir adım daha yukarı çıkmak anlamına geliyor ve bunun nereye varacağını kimse bilmiyor dedi.